Herkese günaydın. Sağlıklı, bol kazançlı, güzel bir gün dilerim. Şimdi gümüşte dün ne demiştik? Şurada bir omuz baş omuz formasyonumuz olabilir dedik. Bunun boyun çizgisi kırılmıştı. Bakın şu kırılımda biz analizi yapmıştık ve sonrasında gelip bu boyun çizgisini biri teste yaptı. Desteğini direnç olarak çalıştırdı ve sonrasında satışların derinleştiği bir süreci takip ettik. Burada da destek bulduğu bölge bakın şu son yükselişin %38.2'sinin de geçtiği 20.87-20.70 bölgesinden destek bulup bir tepki aldı. Bu da gene bugün için yukarıda 21.24, 21.14 direncinde şu an takılmış durumda. Burada önemli olan bakın şu son düşüşün tekrar geri alınıp alınmayacağı. Yani yukarıda 21.39 üstünde hareketler görürsek şu yükselişin %38.2'sine kadar düzeltmesini yaptı ve tekrar yükselişe geçti deriz. Aksi takdirde aşağıda 20.70 kırılacak olursa da öncelikle %50 seviyesinin geçtiği bölge 20.49-20.35 bölgesine kadar satışların derinleşmesi beklenir. Bu da aynı zamanda şuradaki formasyon hedefine de ulaştı anlamına gelecek. Dolayısıyla bugün için yukarıda 21.39 kırılıp yükselişe mi geçiyoruz yoksa aşağıda 20.70'i kırıp tekrar satışların derinleştiği bir süreci mi takip ediyoruz? Bunu kontrol edeceğiz. Burada da şu son yükselişin nihai hedefi aşağıda 20.1988'di zannedersem. Doğru yeri seçelim. 20.1988 evet bakın şu Fibonacci %61.8'inin de olduğu bölgeye kadar satışlar derinleşebilir. Bu yükselişin düzeltmesi olarak kalır. Ancak 19.88 altında kapanışlar gördüğümüz takdirde de yükseliş bitti. Tekrar satışlara döndük diyebileceğimiz bir süreci takip ederiz. Şimdi hızlıca buradan bir ons altına da bakalım. Ons altında da hatırlarsanız şu düşüşte analizimizi yapmıştık. Buradan bir tepki aldı ve bir önceki dibin altında yeni bir dip yaptık. Ve bu dip de bakın şu destek bölgesinde aslında korumaya devam ediyor. 1765-1754 bölgesini. Burada aslında altında bir düzeltme sürecine girdiğimizi hala söyleyemiyoruz. Çünkü %23.6 seviyesinin dahi altında bir işlem görmedi. Bu seviyeye kadar ulaşmadı. Dolayısıyla evet burada önceki diplerin altında dipler, tepelerin altında tepeler oluşuyor. Burada hatta bu süreç devam da ediyor. Bakın bir önceki tepenin altında bir tepe, bir önceki dibin altında bir dip oluşturdu. Şimdi burada soracağımız soru şu: bir önceki tepenin üstünde hareketler görecek miyiz? Yani bu da 1771. 1771'in üstüne çıkacak olursak ons altın için yatayda bir düzeltme süreci yaşandı ve tekrar yükselişlerin devamını takip ediyor oluruz. Ancak aşağıda da 1754 kırılacak olursa bakın şu bir önceki dip kırılacak olursa da ilk destek bölgemiz gene 1748-1743 olacaktır. Dolayısıyla bugün 1771 üstünde hareketler mi görüyoruz yoksa 1754 altında satışların devam ettiği bir süreci mi takip ediyoruz? Bu bölgeleri kontrol edeceğiz. Şimdi buradan bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Şimdi aslında altın gümüş rasyosunda şunu tekrar hatırlıyoruz. Bir arkadaşımız sormuştu geçtiğimiz analizlerde. Altın gümüş rasyosu ile onsların korelasyonundan bahsetmiştik. Genellikle burada bir ters korelasyon olması beklenir. Fakat bu her zaman böyle olacak anlamına da gelmez. Sonuçta altın gümüş rasyosu dediğimiz şey bir ons altınla kaç ons gümüş alabildiğimizi ölçtüğümüz bir veridir. Dolayısıyla gümüşte aşırı satışlar gördüğümüzde altın buna katılmadığında altın gümüş rasyosunda sert yükselişler görürüz ve şu anda da bu süreci yaşıyoruz. Burada da ne demiştik? 83.41'in geçtiği bu %61.8 seviyesinin geçtiği 83.70-83.43 bölgesi önemli olacak demiştik. Fibonacci %61.8 seviyesi olduğu için yani şu düşüşün son düzeltme bölgesi olarak karşımıza çıkıyordu. Fakat bu bölgeyi de kırdıktan sonra bakın şu yükselişin %61.8 seviyesi burada destek olarak çalışmıştı ve sonrasında bu bölgeyi kırarak satışların derinleştiğini gördük. Şu an içinde altın gümüş rasyosu bu bölgedeki desteğini direnç olarak çalıştırıyor. Buradan gelen düşüşlerle birlikte de bakın aşağıda 83.70-83.43 bölgesi destek olarak şu an için çalışmış durumda. Bugün için takip edeceğimiz yukarıda 84.64'lerin üstünde
hareketler mi görüyoruz ve özellikle gümüşte satışların devamını mı görüyoruz, yoksa aşağıda 83.43'ün altına inip belki de gümüşün düzeltmesini sonlandırıp yükselişe geçtiği bir süreci mi takip ediyoruz? Bu seviyeleri kontrol edeceğiz gün içinde. Buradan hızlıca bir platine de geçelim. Platinde de bakın şöyle bir düşüş süreci içerisindeyiz. Aşağıda 1001 seviyesinde bir destek bulduk. Daha sonraki yükselişimiz 1037'ye kadar devam etti. Buradan gelen satışlarla da dün 975'ten bir destek bulmuş durumdayız. Bu da şu son yükselişin %50 seviyesinin geçtiği, 980 seviyesinin geçtiği 983-979 desteğini karşımıza çıkartıyor. Bugün için 979 altında kalıcı olup aşağıda şu yükselişin %61.8 seviyesinin de geçtiği 966-959 bölgesine kadar satışlar derinleşiyor mu? Bunu takip edeceğiz. Yükseliş içinde bakın şu son aslında tepe önemli. Yukarıda 989'da geçilecek olursa tekrar yukarıdaki 1010-1003 direncine doğru hareketlerin hızlanabileceğini düşünürüz. Şuradaki yatay hareket kırılımına göre aslında yön bulacaktır diyebiliriz bugün için. Buradan bir gram altına geçelim. Ons altındaki güçlü duruştan dolayı gram altında satışların sınırlı kaldığı bir süreci takip ediyoruz. Şu son yükselişin destek bölgesi destek olarak çalışmış durumda 1051-1047. Yukarıda da takip edeceğimiz bugün için önemli direnç bölgemiz 1060-1057 aralığından geçmekte. Bu son tepemiz. Bu son tepemizin geçilmesi yükselişlerin devamını bize gösterecektir. Aksi takdirde de aşağıda 1047 desteği kırılıyor mu? Bunu yakından takip ediyor olacağız. Tabi burada tamamıyla gene onslara dayalı bir hareket görüyoruz. Ons grafiğini takip etmek çok daha sağlıklı olacaktır bu süreçte. Buradan bir gram gümüşe geçelim. Gram gümüşte de hatırlarsanız 13.14, 13.15 üstü kalıcı hareketler görmediğimiz takdirde aşağıda 12.64, 12.42 destek bölgesi gündeme gelir demiştik. 12.42'den şu an için bir destek bulduğunu görüyoruz. Gün içinde 12.42 altında kapanışlar tekrar aşağıda 11.75, 11.47 desteğini gündeme getirecektir. Yine gram gümüş için bu süreci ons gümüşten takip etmek çok daha sağlıklı olacaktır diyelim. Evet, altın ve gümüşten bugünlük bu kadar. Hafta sonu haftalık grafikleri de dahil ederek daha genel bir analiz yapmak istiyorum. Büyük ihtimalle pazar akşam üzeri, akşam saatlerinde yayında olur video. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Beğeniler ve yorumlarınız için de ayrıca teşekkür ederim. Kanala abone olup olmadığımızda bir kontrol edersek sevinirim. Evet, hafta sonu tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.